Herkese merhaba. BJ Design örgü kanalıma hoş geldiniz. Adım Burcu. Bugün kağıt iple yaptığım bu çantanın anlatımını yapacağım size. Şöyle modeli yakından göstereyim öncelikle. Böyle yarım çiçekler gibi bir motif oluşturdum. Tamamı kağıt ip, altında halatla oluşturduğum taban var. Çok kalın ve sağlam bir tabandır. Bu tabanın anlatımını daha önce başka bir çantamda yapmıştım. Onun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Daha sonrasında motif kısmı ile başlayarak devam ediyorum. Ve saplarını da bu sefer yine şöyle göstereyim. İçeriğiyle uyumlu olacak şekilde motifli yaptım. İçerisi bayağı şeye uygun oldu. Şöyle. Ben yine astar kullandım. Oldukça da geniş, büyük bir çanta oldu. Dilerseniz başlayalım. Böyle bir taban yaparak başlayacağız. İçerisinde halat yürüterek yaptığım bir taban çeşidi bu. Bunu genellikle büyük yaptığım çantalarda kullanıyorum. Çünkü sonuçta kağıt ip büyük çanta olduğunda içi çok fazla doldurulursa taban kısmında problem yaşanabilir. Ama bu şekilde çok kalın ve düzgün bir tabanımız oluyor. Bunun linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kahverengi çiçekli çantamda bunun birebir aynısını yapmıştım. Tek farkı var, onu da belirteyim ama bu ipim birazcık ince. Kağıt ipler biliyorsunuz şeyleri farklı oluyor, kalınlıkları farklı oluyor. Bu ince bir kağıt ipi olduğu için bunu çift kat yaptım. Eğer kağıt ipiniz kalınsa tek kat olarak da yapabilirsiniz. Şimdi etrafındaki ilmekleri sayıp duvar çıkmaya başlayacağız. Örneğin etrafında 136 tane ilmek var şu anda. Öncelikle bir kapanışı göstereyim. Dediğim gibi çift kattan tek kata düşüyorum. Bir tanesini kestim. Halatı da kestim. İlk 2-3 ilmeği şu şekilde kot farkını ortadan kaldırmak için şöyle yapacağız. Son ilmeğe 3 numaralı tığımla girdim. Tek şey olarak, ip olarak devam ediyorum. Bir kere ip aldım ve yarım trabzan yaptım. Aynısından bir tane daha oluşturacağım. Bir sık iğne ve bir tane de kaydırma yaparak bu şekilde bitirmiş oldum. İpi kesiyorum çünkü buradan başlamak istemiyorum. Şuradan başlayacağım. Örneğin kenarından başlayacağım. Onun üzerinden tekrar geçeceğiz. Bu ipi kesiyorum. Bunun üzerinden tekrar geçeceğiz. Şöyle kot farkını birazcık ortadan kaldırarak bitirdik. Buradan tekrar başlıyoruz. Şu an örneğimizin etrafında 136 tane ilmek var. Normalde bu model 8'in üzerine kuruluyor. 136 da 8'in katı. Fakat biz 2 kat ipten tek kat ipe geçtiğimiz için şu anda benim burada artış yapmam lazım. Ancak ben bu artışı çok fazla yapmayayım diye örneği 8'in değil 6'nın katı üzerine kuracağım. Böylece yukarıya doğru daralma yaşanmayacak. 136'ya 2 tane eklemem lazım ki 138 olsun. Dolayısıyla 6'nın katı olsun. 2 tane yerde artış yaparak sırayı tamamlayacağım. İlk sık iğneden giriyorum aynı yere. Sadece arka kanatlarını kullanıyorum. Aynı yere sık iğne yaparak başlıyorum. Artışımı da hatta aynı yere yapayım. Bir tane burada, bir tane de diğer köşede artış yapacağım. Geri kalan hepsine yalnızca bir tane sık iğne yaparak bir sıra döneceğim. Sıra sonuna geldim. 2 tane artış yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin içerisine giriyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bir zincir çekiyorum. Aynı noktadan başlayarak modeli kuracağım. İpi birazcık uzatıyorum. İp aldım. İlmeğin olduğu yere, o boşluğa tekrar girip bir ip daha çekiyorum. Bir kez daha ip aldım. Tekrar ve üçüncü kez. Üçlü puf yapacağız. Hepsinin içinden ipi geçirip kapatıyorum. 2 tane zincir. Tekrar ip aldım. Aynı noktaya üçlü bir puf daha yapacağım. 1, 2, 3 tane. Tığınızda toplam 7 tane ilmek olması gerekiyor. İp alıp hepsinin içinden geçip topluyorum. Daha sonrasında da 2 tane zincir çekiyorum. İp aldım. Aynı noktaya yeniden puf yapıyorum.
Yani aynı sık iğnenin içerisinde 3 tane puf olacak. Hepsi de üçlü puf olacak. Topladım, kapattım. İp alıyorum. Kullandığım ilmekten sonrakinden sayıyorum. 1, 2 tane atlayıp üçüncüye trabzan yapıyorum. Pufların arasında 2'şer tane zincir var. Puftan trabzana geçerken herhangi bir zincir yok. İp alıyorum. 1, 2 tane sık iğne atladım. Üçüncü sık iğnenin içerisine girip yeniden üçlü puf yapıyorum. Topladım. 2 tane zincir. Aynı noktaya ikinci puf yapıyorum. Topladım. Yeniden 2 zincir ve son kez puf yapıyorum. Dediğim gibi puflardan sonra trabzana geçerken herhangi bir zincir yok. İp alıyoruz. 1, 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne trabzan yapıyoruz. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Sıra sonuna geldim. Son çiçeği yaptım. Trabzan yaparak sırayı tamamlayacağım. Bağlayacağımız yerde hemen ilk pufun üzerindeki şu birleşim noktası. Buraya girip ip alıp kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Kaydırma yapıyorum yani. 2 tane zincir çekiyorum. Bu sırada tekrar bu motifleri oluşturabileceğimiz boşlukları oluşturacağız. 2 tane zincir çektim. Çiçeğin diğer tarafındaki boşluğa geçip sık iğne ile bağlıyorum. 2 zincir çekiyorum. İp aldım. Trabzana geldiğimde yeniden trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki çiçeğin üzerindeki boşluğa gelip sık iğne yaptım. 2 zincir. Çiçeğin diğer boşluğuna geçiyorum. Sık iğne. 2 zincir. İp aldım. Trabzanın olduğu noktaya geldiğim için trabzan yapıyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Trabzanların üzerine trabzan gelecek. Diğerlerinin hepsi 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne şeklinde sırayı tamamlayacağız. Sıra sonuna geldim. Son trabzanı da yaptım. Bakın burada sık iğne ile başlamıştım. Şu noktada 2 tane zincir çekerek o sık iğneye kaydırma yapacağım. Bu şekilde sırayı tamamlamış olduk. Şöyle görünüyor. Şimdi 3. sırada 1. sırayı tekrar edeceğiz. Bundan sonra o şekilde devam. Yani bu 2 sırayı tekrar ederek devam edeceğiz aslında. Şuraya bir kaydırma yapıyorum. Şu orta noktaya bakın. 3 tane çiçeğin ortasında 2 tane zincir yapmıştık ya. Bu zincirleri çiçek yapacağız tekrar. Buraya kaydırma yapıyorum. Bir zincir çektim. İpi yükselttim. İp alıp puf yapmaya başlıyorum. Üçlü puf yapıyorduk. 2 3 tane ip aldım. Topladım. Kapattım. 2 tane zincir. Tekrar aynı noktaya 2 3 ikinci pufu yaptım. Hepsini birden içinden geçtim. Kapattım. 2 zincir. İp aldım. Aynı noktaya tekrar puf yapıyorum. Hepsinin içinden geçtim. Kapattım. Ve ip alıp yine trabzanın üzerine trabzan yapıyorum. Bu şekilde yani birinci sırayı, sonra üzerine zincirli olan sırayı, tekrar puflu sıra, tekrar zincirli sıra şeklinde çantanın boyunu istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle devam edeceğiz. Şu an gayet güzel duruyor.
Bitirdiğimde ne kadar olduğunun ölçüsünü vereceğim. Ben örmeye devam ettim. Pufların olduğu sıralar 13 sıra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra. Uzunluk olarak da söyleyeyim. 28 santimetre uzunluğundayken artık bırakıyorum, kapatacağım. Çünkü oldukça, şöyle göstereyim, geniş bir çanta oldu. Genişliğini de söyleyeyim. 40-43 santimetre. Şimdi çantanın en üst kısmını toparlayabilmek için, dağınık dağınık durmasın diye üzerine bir sıra sık iğne yapacağız. Boşluğa giriyorum. Bu boşluğun içine 3 tane sık iğne yapacağım. 2, 3 tane yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3 tane yaptım. Şimdi trabzanın olduğu kısma geldim. Trabzanın üzerine bir tane yapıyorum. Ve diğer boşluğa geçiyorum. Yine 3 tane. Bir sonraki boşluğa geçtim. 3 tane. Trabzana geldiğimde de trabzanın üzerine bir tane. Boşluklara 3'er tane, trabzanın üzerine bir tane yaparak sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. İlk sık iğneye bağlıyorum. Bir sıra ilmek kaydırma yapacağım. Bir sonrakine geçiyorum ve tığımdakinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğe geçtim. Tığımdakinden kaydırdım. Şöyle her birine bir tane olacak şekilde bir sıra ilmek kaydırma yaparak sırayı tamamlayacağım. Sona kadar geldim. Artık ipi kesiyorum. Çıkardım içinden. İlk yaptığımız ilmek kaydırma yaptığımız ilmeğe bunu bu şekilde bağlayacağım. Son çıktığımız yere tekrar giriyorum. Ve ipi içeriye alıyorum. Bunu da içeride yürütelim, saklayalım. Şimdi çantamızın sap kısmını yapmaya başladım. Şöyle göstereyim. Bu taraftan 3 motif, yani 3 şöyle boğum gibi 3 tane atlıyorum. Bu taraftan da 1, 2, 3 tane atlayacağım. Yani eşit mesafede yer bırakıyorum. Şöyle göstereyim. Bu taraftan size anlatacağım. Burayı böyle çift kat gibi yaptık. Üzerinden geçtik biliyorsunuz. Sapı oraya tutturacağım. Hem de daha sağlam olmuş olacak. Çift kat olacak şekilde giriyorum. İpin ucundan da bir miktar ayırdım. İçeride yürüteceğim. Tekrar dikmemize gerek kalmayacak. Birinci boşluktan girdim. Bir zincir çektim. Aynı yere sık iğne yaparak başlıyorum. 5 tane sık iğnemiz olacak yan yana. Şu ortalarından giriyorum. Hem çift kat giriyorum hem de ipin bu kuyruk kısmını alıyorum. 2 oldu. 3 4 5 tane. Şimdi ters çeviriyorum. Bu ipi de devam ettireceğim yine saklamaya. Ters çevirdim. Bir zincir çekiyorum. Yukarıya çıkmış oldum. Toplam 5 sıra gitgelli sık iğne yapacağım. Zincir çekip geri dönüyorum. İlkini 4 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4 tersten düzden başladığımız için o şekilde olmuş. Şöyle göstereyim. Burada da 4 sıra var. Motif koyacağız. Ondan sonrakilerde bu araya 5 tane
sıra yerleştireceğiz. Şuradan devam ediyorum. Şimdi bir sıraya çıktım 4 tane sık iğne sırasından sonra. Burada 3 tane zincir çekerek çıkıyorum. Bunu trabzan olarak kabul edeceğiz. İp alıyorum. Bu üçüncü, 1, 2, üçüncü sık iğnenin içerisine girip ip çekiyorum. Doladım. Aynı boşluğa girip tekrar ip çektim. Çok büyük bir boşluk olmadığı için burada sadece 2 kere dolama yapacağım. Küçük olacak bu motif. Hepsinin içerisinden geçiyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. İp alıyorum. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Yine 2 kere ip çekeceğim. Hepsinin içinden geçiyorum. Kapatıyorum. Bir zincir. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Kapatıyorum. Burada artık zincir çekmeme gerek yok. İp alıyorum. Son sık iğnenin içerisine girip ikili trabzan yapıyorum. Yani şu içerideki motifin benzerini sap kısmına da yerleştirmiş olduk. Şimdi bir zincir çekip geri dönüyorum. Bir tane en son yaptığım trabzanın tepe noktasına bir sık iğne, bir tane bu boşluğa, 2, bir tane ortadaki pufun üzerine, 3, bir tane soldaki boşluğa, 4 oldu. Bir tane de en son şu boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekip geri dönüyoruz. Şimdi hepsine bir sık iğne yaparak 5 tane sık iğne elde edeceğiz yine. Şu birinci sıra olduğu için bu 2. Üzerine 3 tane daha yaptıktan sonra çantanın yine düz kısmındayken motifi oluşturacağız. Bu şekilde. Şimdi bu tarafta kaç tane yaptım? 1, 2, 3, 4 tane motif yaptım. İpi burada kestim. Buradan da aynısını yapacağım. Daha sonra ortada bu ikisini birleştireceğiz. İkisini tamamladıktan sonra son ilmeği de çıkartıp buraya bir iğne takacağım. Şöyle ikisini de düz olan kısımlarını ayarlayıp şöyle karşılıklı getiriyorum ve buradan dikeceğim. İki sapı bu şekilde birbirine bağladım. Şimdi diğer taraf için de aynı işlemleri yaparak diğer sapımızı da oluşturacağız. Evet, çantamızın yapımını tamamladık. Güzel, keyifli bir çalışma oldu benim için. Umarım sizler de yaparsınız ve güzel günlerde kullanırsınız. Eğer videolarımdan keyif alıyorsanız lütfen abone ol tuşuna basalım. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.